Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Yeni haritayı keşfetmeye devam ediyoruz. Gitmediğimiz yolları tamamlayacağız. Gideceğiz. En son hemen şöyle göstereyim. Şuradaki maden şirketine gelmiştik. Dağın içerisinde yeraltı şirketi vardı böyle. Oraya gelmiştik. Onun içinde keşfetmiştik. Kiruna şehrine. Yukarıda gitmediğimiz şehir vardı. Andenes. Andenes'e doğru gideceğiz. Şuradaki benzinlikten başlayacağız. Şöyle güzel bir yolumuz olacak yine. Andenes'teki en uçtaki yere bir tane iş buldum. Başka bir şehirden buldum ama başlangıç yerimiz burası. Andenes'teki ta yolun sonuna kadar gideceğiz. Burada bitireceğiz. 217 kilometrelik bir yolumuz var. Bundan sonraki rotamız herhalde artık yukarı doğru gideriz diye tahmin ediyorum. Yani şuradan şöyle gideriz. Şöyle gideriz. Sonra buradan aşağılara ineriz falan diye düşünüyorum. Daha keşfedilecek yerler var çünkü. Buraları falan keşfedeceğiz. Daha çok yolumuz var. Harita keşfi efsane. Harita zaten efsane. Keşifte efsane oluyor. Bu arada yine karlı havadayız. Frost Winter 1.57'de güncellenmişti biliyorsunuz. Trackers MP'de de çalışıyor bu arada. Trackers MP içinde kendi sitesinden nasıl yüklendiğine, neler yapılması gerektiğine bakabilirsiniz. Soran arkadaşlarımız bazen olabiliyor. Oradan da indirip Trackers MP'de de biliyorsunuz bu kar modunu. Normal oyun içerisindeki multiplayer'da da arkadaşlarınızla kullanabilirsiniz. Ama herkesin tabii ki indirip aktif etmesi gerekiyor modları. O mantığı da biliyorsunuzdur artık, kaç yıl oldu geleli çünkü. Aracımız F-Max ve EVR'nin F-Max için yaptığı ses modunu kullanıyoruz bugün. Steam atölye modlarından bir tanesi F-Max benim indirdiğim. Ama normal internette de 1.57 sürümü bulunabiliyor. Bilginiz olsun, internette de bulabilirsiniz. İlla Steam atölyeden indirmenize gerek yok. Ben Steam Atölye'de kullanıyorum çünkü her sürüm güncellemesinde bu araç da güncelleniyor otomatik bir şekilde. Tekrardan internetten kendim indirmek zorunda kalmıyorum bu sayede. O açıdan iyi oluyor Steam Atölye aslında. Şimdi benzinlikteyiz, şöyle göstereyim. Ve bugün kar yağışını kullanıyorum. Geçenki çektiğimiz bölümde kar yağışı yapmamıştık. Bugün kar yağışı da olacak. Şöyle hemen aracımızın da içine geçelim. Evet, ses modumuz EVR'nin dediğim gibi. Şöyle hafif camımızı açalım. Bakayım. Ama kar yağıyor. Biz kapatalım camı. Haydi bakalım yolumuza çıkabiliriz. Şu arkamızda da yaslanalım. Nereden çıkıyoruz? Şuradan herhalde çıkış var. Şuradan çıkalım. Camdaki silecek şeyi de geliyor bak. Sesi de geliyor. Gıcırdama sesi. Kar modunun fiziği de aktif. Birazcık durmada sıkıntılar yaşayabiliriz. Diyecektim ki yanlış yere girdik. Biz niye buraya girdik? Burası Kantar. Kantar'da işimiz yok bizim, dur. Şuradan dönelim. Şu an freni kökledim, duramıyorum. Birazcık dikkatli kullanmakta fayda var çünkü gerçekten durmuyor araç. Çok kayıyor. Ses çok açık. Birazcık sesi alalım. Çok oldu. Böyle iyi. Evet, sinyalimiz iptal oldu yine. Şunu bir ayarlayayım ben de. Kendine geldi.
Bu haritanın yolları full tek şerit abi. Çok nadirdir böyle otoban. Belki vardır. Onu da bilmiyorum, varsa bile. Çok nadirdir. Onun dışında hep bu şekilde. Hep tek şerit. Bir geliş bir gidiş. Bu bölgeler böyle. Retarder'den tek kademede olsa destek alalım biraz. Ne oluyor lan? Garip garip sesler geliyor. Şey yanaşınca mı? Çok iyi. Aynen. Çok yanaşınca sanırım. Bariyerlere. Bu arada F-Max galiba yeni modelleri artık şey, güncel, daha güncel, yenilenmiş. Geçen Instagram'da mı bir yerde karşıma çıktı. Reklamı vardı, tanıtımı vardı. Normal fren durdurmuyor, mecbur. Retarderle. Virajlarda bu retarder bizi var ya bitirir böyle çekersek. Yalnız aracın içindeki kar yağışıyla dışarıdaki kar yağışı çok alakasız bak. Yani dışarıdaki kar yağışı, aracın içindeki kar yağışı. Hiç alakası yok. Aracın içinden güzel gözüküyor. Kaydırmadan şimdilik dönüyoruz. Silecek. Evet, sileceklerim olmadığı için şu an kapatamıyorum. Neyse, çıkacağız zaten tünelden herhalde. Saldım aracı, kendi yoluna gidiyor. Hiç fren dokunmuyorum. Bu arada aralığın sonundan itibaren galiba Türkiye'nin çoğu bölgesinde kar bekleniyor. Haberler öyle söylüyor yani. Yoğun soğuk hava, zemheri soğukları mı? Öyle bir şey sanırım. Onunla alakalı yoğun bir soğuk hava geleceği söyleniyor. Soğuk hava ile birlikte kar yağışı da bekleniyor. Özellikle İstanbul bölgesi, yani o taraf, Trakya bölgesi özellikle birazcık kara bürünecek gibi inşallah. Ben Balıkesir'e bekliyorum ya. Balıkesir'e yağsın abi. Böyle bol bol yağsın.
Özledik ya. Çok uzun yıllardır görmüyoruz gerçekten. Ben zaten çok seven bir insanım. Ama Balıkesir'de göremiyoruz maalesef. Doğu illerinde zaten yağıyor. Oraları biliyoruz ama hani oralara da yine eskisi gibi belki yağmıyordur. Ki eminim yağmıyordur artık yani. İklimler çok fazla değişti. Oralara da eskisi gibi eminim yağmıyordur ama yağıyor sonuçta. Yine metrelerce kar olan yerler olabiliyor. Yaza kadar kalkmayan yerler olabiliyor yani. Ama biz burada artık hiç görmüyoruz. Ben İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam 2001-2002 mi? Öyle bir yıldı galiba. Ortaokula gidiyorum. İstanbul'da o zaman yaşıyorduk. İstanbul'da oturuyorduk. O dönem öyle bir kar yağdı ki okullar bir ay tatil oldu. Bak, bir ay. Bir ay okula gitmediğimi hatırlıyorum ben. Oturduğumuz yerde lojmanlarda, askeri lojmanlarda orada oturuyorduk. Lojmanların bahçesine kepçeler giriyordu yolları açabilmek için, apartmanların önlerini açabilmek için falan yani. Öyle böyle bir kar yağmadı. Yani bir insan boyundaydı bizim lojmanın bahçesi. Hani giren kepçe, işte grader vesaire, onlar sadece belli bir yere kadar açıyorlardı. Onların açtığı yerin kenarları böyle benim boyumu geçiyordu yani. Öyle bir kar vardı o dönem. Ondan sonra öyle bir kar ben bir daha görmedim. Yani o kadar yoğun bir kar görmedim. Bir de Balıkesir'e ilk taşındığımız sene, o da 2003 2004 falan diye yanlış hatırlıyorum. 2003 senesi falan olması lazım. Bir de o sene çok fazla kar olmuştu. Liseye daha yeni başlamıştım hatta. Okulla evimin arası çok uzak mesafeydi. Servisler işlemiyor, taksiler çalışmıyor, otobüsler, dolmuşlar çalışmıyor. Bir arkadaşımın babası bizim evin aşağısına kadar beni getirebildi. Bizim ev bayağı bir dağın tepesinde, öyle bir yerde ailemin evi. Balıkesir bilenler var da Atman Menderes Mahallesi diyeyim yani. Balıkesir'in zirvesi. Onun aşağıdaki ana yoluna kadar, Körfez yoluna kadar beni getirebildi okuldan. Şu an kök frenle gidiyorum. Tipe bak. Allah. Vallahi kök frende zor geçtim. Durmuyor araç. Aşağıdaki yola kadar getirdi. Gerisini ben ağzımı yüzümü kapattım. Öyle bir tipi var. Göz gözü görmüyor. Arada bir gözümü şöyle açıp doğru yolda mıyım acaba diye bakarak eve ulaşabildim. O yokuş tırmandım. O tipi de o karda. Normalde hani normal bir hava şartında yürümeye kalksan herhalde 10 dakikada falan tırmanırsın. Ben bayağı bir saatte falan anca gidebilmişimdir. Nefes alamıyorsun. Ağzını yüzünü kapatıyorsun mecbur. Tipiden. Önünü görmüyorsun. Doğal olarak. Bir de o sene aşırı yoğun bir kar oldu. Ondan sonra ben bir daha öyle bir yoğun kar görmedim. Bir de üniversiteye ilk başladığım seneydi yine. Bayağı bir kar oldu ama hani o kadar yoğun değildi. Hani diz boyunca, dizden biraz daha yukarıda böyle yağdı. Yine dolmuş, otobüs hiçbir şey çalışamadı tabii ki. O zaman ilk senemde ailemin evinde kalıyordum. Balıkesir'de okudum ben üniversiteyi. O zaman da işte yine yoğun bir kar yağışı oldu ama 2-3 gün kaldı. Ondan sonra bir daha eridi gitti zaten. Hani bir gün yağdı, sağlam yağdı. Yerde biraz kaldı. Sonra eridi gitti. Ama onun öncesi anlattıklarım bayağı uzun süre, böyle bir hafta 2 hafta kaldı. Bir hafta 2 hafta okullar iptal oldu falan böyle. Hele İstanbul'daki o dönemde, dediğim gibi 2001-2002 senesi falandı. O dönemlerdeydi. O senelerde hele bir ay okula gitmediğimi biliyorum ben ya. İstanbul'da bir de, yani İstanbul gibi bir yerde. Bir ay boyunca okul tatilde. Tam okul başlayacak deniyor. İşte bu arada şerit takibiyle alakalıymış o ses. Tam okul başlanacak deniyordu. Kar bir daha bir bastırıyordu. Hadi sabah bir kalkıyorsun, okullar tatil falan böyle. Bir hafta, 2 hafta, 3 hafta derken tam bir aydı ya. Bir ay hiç unutmuyorum. Ve o kar belki Nisan ayının ortasına kadar falan kalkmadı yani. Yani şöyle kalkmadı. Her yer açıldı ama kırsal bölgelerde yeşillikler, kenarlar falan filan, o karlar hiç erimedi yani. O kadar yoğun bir kar olmuştu. Bir o dönemi unutamıyorum. Bir de tabii çok küçükken. O zaman da Ankara'da, Kırıkkale'de falandık. O zamanlar zaten sürekli çok yağıyordu. Hele o bölgeler zaten çok fazla yağıyor. Oralardan alışıktık. Ama İstanbul'da, Balıkesir'de alışık değildik o tarz karlara. Tek hafızamda kalan böyle onlar oldu yani.
Şehir merkezine geldik galiba. İnceden bir retarder çekeyim. Böyle konuşurken yolun nasıl geçtiğini de anlamadım ha, bakayım. Gerçi çok uzun bir yol değil, 217 kilometre. Andenes. Şimdi şehrin sonundaki şirkete kadar gideceğiz. Yük teslimatımız orada bu arada. Bugün yük teslimatını yapabileceğiz. Kompresleyerek giriyorum. Kısa virajda yamulup gideceğiz. Evet, ne varmış orada? Demir yolum varmış ya. Kardan gözükmüyor. Yaya geçidi gibi bir şey varmış buralarda ya, yüksek. Yavaşlayabildiğim kadar yavaşlayayım da öncesinde. Karşıdaki çarpılara girmeyelim ondan sonra. Bu arada oyuna lan oğlum. Ulan geldiğimi göre göre dönüyor ya. Oyuna otobüs DLC'sine man da geliyor. Aynasız man. Çift dingilli. Onun da görselini paylaşmışlar. Onun da lisansını almışlar demek ki. O da gelecek oyuna. Scania vardı. Volvo vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane daha mı vardı? Sanki bir tane daha vardı. Man yoktu diye hatırlıyorum ya. Yani o man yoktu diye hatırlıyorum. Man markası belki vardır ama hangi? 3 tane galiba vardı da. Birisi Scania, birisi Volvo ama diğerini hatırlayamadım bak. Mercedes zaten yok. Mercedes'i ben alacaklarını sanmıyorum. Mercedes'li lisansını alacaklarını ben zannetmiyorum yani. Teslimat şuraya.
Evet. Şimdi motoru durdurduk. Enter'a bastık. Oo, gecikmeli de değil. İyi. Hayret. Normalde hep gecikmeli park ederiz ama. Bu sefer gecikmesiz oldu. Kontağımız açık kalsın. Evet arkadaşlar, bugün böyle yoğun kar yağışıyla birlikte güzel bir F-Max, güzel bir F-Max sesi tabii ki aynı zamanda sürüşümüzü yaptık. Bu arada bu kar modülü alakalı şöyle göstereyim. Skybox 1 bu şekilde, bir de Skybox 0 yaptığınız zaman böyle daha sisli, daha böyle kasvetli bir havada sürüş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. 2 tane Skybox seçeneği var karlı havada. Daha fazlası yok. Ya biraz daha clear, böyle hani etrafı, uzak mesafeleri görebiliyorsunuz. Açık bir hava ama yoğun kar yağışlı, en azından yoğun demeyeyim de kar yağışlı. Hemen şöyle göstereyim. Bunu bir yaptığımız zaman, yani bir yaptığımız zaman böyle açık, 0 yaptığımız zaman da böyle sisli bir kar yağışı olarak kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer olur da kar modunu kullanacak olursanız. Yağmur olasılığını ayarlardan, oynanıştan açmayı unutmayın. Yoksa kar yağışı olmaz. Bilginiz olsun. Yağmur sıklığını sonuna kadar açın. Ondan sonra yine konsoldan şuradan G-Set Weather 0'da böyle olur. Kar yağışı olmaz. Güneşli bir hava olur. G alt çizgi, G alt çizgi, set alt çizgi, weather boşluk 1 yaptığınız zaman kar yağışı başlar. Ve hiç durmaz. Yağmur olasılığını sonuna kadar açtığınız için. Sonuna kadar kapalıyken bunu yaparsanız bir süre böyle yağar. Ondan sonra tekrar kapatırken de bir daha yağmaz. Bilginiz olsun yani. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.